Davos röportajlarımız devam ediyor. Yine Arzu Maliki var karşımızda ve yanında da Cüneyt Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, iş adamı Cüneyt Zapsu var. Sözü Cüneyt Zapsu ve Arzu'ya bırakıyorum. Ali Çağatay, tekrar merhabalar. Davos'tan Cüneyt Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Zapsu bizlerle beraber. Sayın Zapsu, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Davos'ta neler konuşuluyor? İzlenimlerinizi alacağız. Panellere katıldınız. Bir de dün Başbakan Davutoğlu'na sizin ev sahipliğinizde bir yemek verildi. Burada yabancı yatırımcılar vardı. Öncelikle genel izlenimlerinizi alalım. Buyurun. Şimdi izlenimleri herhalde herkesten aldınız. Zaten Aldım. Biliyorsunuz genelde neler Doğru. konuşuluyor. İşte 4. sanayi devrimi. Onları anlattılar ne demek olduğunu herhalde. Bayağı bir heyecanlandırıcı bir şey. Yani şöyle düşünürsem insanlığın 1-2 dakika içinde kaç milyar insanın bir anda haberdar olabilmesi her bir şeyin. Bunu da makineleri de entegre ettiğimizde o filmlerde gördüğümüz olaya doğru gidiyoruz. O ayrı bir konu. Bunun dışında enteresan olan bu sefer humanitarian issue'lar, böyle sosyal işler, mültecilik, sadece bizim son Avrupa'nın problemi olmaya başladığından sonra daha da tabii ki ön plana çıktı. Türkiye'de çok ön plana çıktı. Doğru. Birçok session'da, birçok panelde bunlar konuşuldu. Ve birazcık da dünya daha iyi haberdar oldu diyebilirim. Yani işte 100 bin mülteci buraya gitti, eyvah işte Kanada'ya şu kadar geldi falan, tamam da. Avrupa'da. Tamam da ama 2,5 milyon kişiyi bizim bu şekilde senelerdir yüklendiğimiz herkes tarafından bence artık anlaşıldı. Hükümetler zaten, diğer hükümetler biliyordu da kamuoyu pek fazla bilmiyordu. Sayın Başbakan'ın bilhassa çok güzel bir nightcap'i oldu Christiane Amanpour'la. Evet. Ve nightcap dediğim yani gece oturumu. Yemekten, burayı biliyorsunuz yani sabah Evet. kahvaltıyla başlıyor, gece yarısına kadar full devam ediyor. Bu nightcap'te hakikaten bu mülteci konusu iyice açıldı. Bugün Berlin'e gittiler. Evet, Merkel'le görüşülecek. Sayın Başbakan çok güzel bir şey söyledi bence. Ben oraya gidiyorum ama para sormayacağım dedi. Çünkü herkes onu soruyor. İşte 3 Doğru. milyar dolar, 3 milyar euro. Evet. 3 milyar euro, Yatırım miktarı değil mi? hayır 3 milyar euro vereceğiz dedi Avrupa Birliği ya. Verse ne olur, vermese ne olur, onu anlattı Sayın Başbakan. Yani biz zaten senelerdir milyarlarca dolar harcıyoruz. Ama bu Türkiye'nin ilk defa yaptığı bir şey değil. 1492'den bu yana yaptığı, daha da evvelden yaptığı, biz zaten mülteci ülkesiyiz. Yani Uygurlardan tutun, Uygur Türklerinden tutun, Boşnaklardan tutun, Bulgaristan, Kürtler, her taraftan gelen ve bunu bir şekilde kaldırıyoruz, bir şekilde içimize alabiliyoruz. Ve en önemli şey de bütün dünyada bunu anladı. Hatta Hamdi Ulukaya bir panelinde bayağı açık bir şekilde söyledi. Siz başka tarafları örnek almaya boş verin, Türkiye'ye bakın dedi. Sosyal olarak hem verdiği maddi imkanlar ama bir de halkımızın bunu nasıl olay olmadan böyle ırkçı veyahut herhangi bir sosyal patlamaları olmadan bu kadar mülteciyi yapması düşünülemez. Evet. Ben Almanya'yı biliyorum. Bavyera'nın bir köyünde 30 tane okulun spor salonuna 30 mülteci geldi diye ortalık birbirine girdi. Yani Türkiye'nin hakikaten kültüründen dolayı iyi bir ev sahibi olduğunu da bu Davos'ta hakikaten duymayan kalmadı, onu diyebilirim. Evet, şimdi Avrupa bu parayı verecek. Sizin de bahsettiğiniz gibi 3 milyar euro ama hani gelmesin, Türkiye bunu önlesin diyor. Değil mi? Mülteciler de Avrupa'ya gelmesin diyor. Şurada bir yanlışlık olmasın. Avrupa 3 milyar euro Türkiye'ye vermeyecek. Evet. Türkiye de öyle bir şey istemedi zaten. Avrupa 3 milyar euro direkt
mültecilere bizim Verecek. yaptığımız harcamaya katkı verecek. Yani Türkiye değil. İkincisi dediğiniz çok doğru. O da olabilecek bir şey değil. Başka mülteci gelmesin bizim elimizde değil ki. Eğer sınırımızın hemen bir tarafında gerek DAEŞ, gerek Suriye kuvvetleri veyahut Ruslar bombardıman ederse ve hatta bilinçli bir şekilde kuzeye doğru halk sürülürse, istediği kadar isterse 30 milyar versin. Yani bunun gelmemesine imkan yok. Doğru. Bu birazcık farklı bir şey. Yani o böyle şimdilik yapılması lazım gelen bir olaydır. Çocuklara zaten okutuyoruz. Ben bilmiyordum, burada öğrendim. Ben de burada öğrendim. 200 bin Suriyeli çocuk okutuyormuşuz şu anda. Zaten okutuyoruz. İş imkanı %10.4 işsizlik olan bir ülkedeyiz. Böyle bir karar, yani Suriyelilerin resmen işe girmesi kararı cesaret isteyen bir karardır ve bunu ancak Türkiye verebilir, söyleyeyim size. Yani ama öte taraftan da çok mantıklı bir karar, çünkü zaten bunlar bir şekilde çalışıyor. Doğru. Yani merdiven altı çalışacağına Tabii. hiç olmazsa açık açık bir şekilde şey olsun. O yüzden Avrupalı'nın o meselesi değil. Zaten Sayın Merkel kendisi çok sıkıntıda şu anda. Bunun için bile sıkıntıda. Göreceğiz bakalım. Evet, biraz yatırımlardan konuşalım. Uluslararası yatırımlardan. 2015 Türkiye için çok parlak geçmedi. Direkt yabancı yatırımlar için. Dün de yatırımcıları ağırladınız. Sayın Başbakan Davutoğlu'na bir ev sahipliği yaptınız. Yemekte neler konuşuldu? Yabancıların ilgisi ve düşünceleri neler? Biraz önce aklımda olan bir şeyi unuttum. Evet. İzniniz verirseniz. Tabii, buyurun. Hem sevgili Mustafa Koç'un ailesine, Evet. bütün Koç camiasına, bütün Türkiye'ye başımız sağ olsun demek isterim. Evet. Mustafa'yı burada bugün bekliyorduk. Bugün burada olacaktı. Key for she. World Economic Forum'a, Davos'ta tekrardan yeniden partner oldular. O yüzden bugün burada olacaktı. Dün sabah erken saatlerinde aldık havadisi. İnanamıyoruz ama aslında inanamamak hepimizin gideceği yer. Zaman biraz ters oldu diyebilirim. Evet. Yatırım deyince bir anda, çünkü Mustafa Bey Türkiye'de aklımıza geldi. Allah rahmet etsin. Yatırımcıları ben artık sayamadım. O kadar fazla yatırımcıyla bir araya geldi Sayın Başbakan. Dün akşam da biz sevgili Fettah Tanrıcı ile küçük bir yemek veriyorduk hep, sürekli. Eskiden de veriyorduk. En fazla 130 kişilik bir salonumuz var Rixos'ta. 576 talep geldi. Şimdi normal olarak 130 kişi istediğiniz zaman 3 misli falan çağırırsınız. Evet. Davos'ta, çünkü biliyorsunuz sürekli paralel yemekler var. 50 küsür tane devlet başkanı var yani. 500 küsür talep geldi. Buna ben hem sevindim hem üzüldüm. Sevindim çünkü müthiş bir şey. Böyle bir talep gelmesi. Yabancılardan bahsediyorum. Yabancı CEO'lardan bahsediyorum. Mecburen seçtik. Mecburen bayağı bir eleme yaptık. O üzüntü verici şey. Gayet iyi geçti. Soru cevap kısmı zaten o şekilde interaktif bir şey. Yani öyle konuşma falan değil. Sorular yazılıyor. Yemek yenirken akabinde cevaplar. Başka hiçbir şey yok. Gayet de açık sorular. Yani öyle yumuşak sorular falan da değil. Gayet tatmin ediciydi. Gayet tatmin ediciydi. Çünkü Türkiye'nin tekrardan bu son birkaç senedir bizi bir şekilde bir yere doğru sürüklemek istendik ülke olarak. Hakikaten öyle. Onu tekrardan şu anda trendi yukarı doğru çıkarmamız lazım ve bunu hissediyorum. Yani %31 sene içinde devalüasyon görmüşüz. Evet. Buna bir mantıki bir %4 hakiki büyüme olan bir ülkede %30 devalüasyon olmaması gerekir. O yüzden bu seneye çok iyi bakıyoruz.
Yabancı yatırımcılar da buna inanmaya başladılar. Yani Türk hikayesinin tekrardan başlayacağını. Ben umutluyum. Her zaman öyleydim. Şimdi de öyleyim. Evet, çok teşekkürler yayınımıza Ben katıldığınız teşekkür için ederim. Sayın Zapsu. Evet, Cüneyt Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Zapsu Davos'ta bizimle beraberdi. Yayınlarımız devam edecek. Hoşçakalın.